farklı örgülerin bulunduğu Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel görünüme sahip bu güzel mozaik desenin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bakın şöyle yakından göstereyim. Gerçekten böyle çok sade ve hoş bir görünüme sahip oldu. Battaniyelerden hırkalara dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz, yapımı da birazdan göreceksiniz, gayet kolay bir model oldu arkadaşlarım. Dilerseniz bu şekilde sadece alt kısımlarını yaparak böyle battaniyenizin kenarlarını süsleyebilir. Dilerseniz bir hırka yaparak böyle alt kısmına 2 tane böyle değişik görünümlü hırkalar elde edebilirsiniz arkadaşlarım. Yani kırlentlerden çantalara varana kadar dilediğiniz her türlü model olarak kullanabileceğiniz bir çalışma. Şimdi modelimi yaparken şu şekilde Himalaya'nın Anti Peeling isimli iplerini kullandım arkadaşlarım. Ve tığım ise şöyle göstereyim, 3.25 oldu bu modeli yaparken. Modelimizin yapımına geçelim. Şöyle aralarda 11'er tane zincire ihtiyacımız olacak. 3 burada, 3 burada, sonra 2 tane burada, 2 tane de burada zincirlere ihtiyacımız olacak. Toplamda 25 zincir çekerek başlayacağız modelimizin yapımına. Evet, 25 tane ilk etapta zincir çekiyorum. 2 Şimdi mozaik tekniği kullanacağımız için ikişer tane de kenarlar için çektim arkadaşlar. Şöyle giriş yapıyorum ve bütün ilmeklerimden, zincirlerimin içerisinden ilmek çıkartarak sık iğne yaparak diğer tarafa geçiyorum. Her birinden bir tane çıkartıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sonlara geldiğimizde bakın şöyle fazla ipiniz varsa hemen arkaya alıyoruz ve arkadan onu da yok ediyoruz arkadaşlarım. Şöyle en son bitim yerine bir tane zincir çekiyorum ve bu ipimi kesiyorum. Şimdi bütün mozaik tekniği kullanacaksak bu işlemi uyguluyoruz. Aynı şekilde diğer renk ipimi alıyorum. Şimdi yeni rastlayan arkadaşlarım için, bilen arkadaşlarım bu kısımları geçebilir. Şu şekilde bakın kenarda döndüğümüz yerde şöyle yerimiz var. Oradan giriş yapıyoruz ve bunu alıp içerisinden çıkartıyoruz. Sonra buraya bir tane zincir çekiyoruz. Daha sonra bakın şöyle yerimiz var arkadaşlar. Ve bütün sık iğnelerimizin üzerinde bu şekilde yerlerimiz var. Arka kısmından giriş yaparak şöyle bu ipimizi de alttan götürüyoruz içerisinden. Sık iğneler ile devam ediyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken yer burası arkadaşlarım. Şöyle arka kısımlarından alarak devam ediyoruz bu sırayı da. Sonlara yaklaşırken bakın şu kesmiş olduğumuz ipi şöyle alıyorum ve bu yapacak olduğum sık iğnelerle arasına onu da alıyorum ve kenarın düzgün görünmesini sağlıyoruz bu şekilde. Şimdi burada son yerden aldığım bakın son yerden daha sonra bir tane yine zincir çekiyorum ve bu ipimi kesiyorum. Diğer renk ipime geçerken yine arkadaşlarım aynı şekilde bakın şöyle yerimiz var. Buradan giriş yapıyoruz. Şöyle tutunuyorum. Bir tane zincir çektim. Daha sonra yanındaki bu yerden hemen bir tane sık iğnemi yapıyorum.
Burası hiç değişmiyor arkadaşlar. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Sonra üzerine alıyorum ve bu kenara 2 tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. Kenar olduğu için arkadaşlar. 2 tane yaptım. Daha sonra bakın şurayı yapabilmek için bir yuva oluşturmam gerekiyor. 3 tane hemen yanına sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonrasında 11 tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanları da bakın şurada bıraktığımız yerlerden şu şekilde giriş yaparak alıyoruz. Burada söylemeyi unuttum. Buralardan giriş yaparak şu şekilde şöyle göstereyim. Bakın yerler var zaten. Buralardan alarak yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 11 tane ikili trabzan yaptım. Bakın şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi yine 3 tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Şöyle aldım. Diğer ipimi de bakın biraz uzun bırakmışım. Şöyle 1, 2 ve 3. Evet, 3 tane buraya sık iğnemi yaptım. Daha sonra yine devam ediyorum. 1, 2. Buradan devam ettiğinizi düşünün arkadaşlar. Şöyle bu tarafa doğru. Yine arada 11 tane yaptıktan sonra 3 tane boşluk bırakıyoruz. Yani şu kurduğumuzu aynısını bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Burası kenar olduğu için 2 taneydi. Burası devam edeceği için, yani bu tarafa doğru devam edeceği için 3 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir tane şöyle hemen kenarından giriş yaptım. Yani aynı yerden bir tane sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle bakın, buradan ve buradan alıyorum. Bu kapatma sonları da mozaik tekniğini kullanıyorsanız bu şekilde oluyor arkadaşlarım. Şöyle bir tane zincir çektim ve ipimi kestim. Şimdi şu görüntüyü elde ettik. Devam edelim. Diğer ipimize geçelim. Diğer ipimizle yine aynı şekilde bakın yerimiz var. Bu sırada da söyleyelim. Daha sonra artık bunu söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bu şekilde giriş yaptım arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Bakın bunların üzerine sık iğne ile geçiyorum. Zaten bu kenar hiç değişmiyor. Bir tane sık iğneyi hangi renkle olursa olsun devam ediyoruz. Sonra ikili trabzanlarımın üzerine yine 2 tane şöyle sık iğnemi yaptım. Üzerine alıyorum. Bu boş bıraktığımız 3 tane yere bakın şöyle giriş yapıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi 3 tane bunu bıraktıktan sonra bu aradaki 11'in üzerine yine aynı şekilde sık iğnelerimizi yaparak devam ediyoruz. Şimdi üzerine alıyorum. Yine bu yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve devamını sık iğneler ile bitiriyorum arkadaşlar.
Daha sonra yine son yeri de bir daha gösterelim. Bakın şu şekilde giriş yaparıp içinden şöyle çektim. Bir tane zincir çektim ve kesiyorum. Evet, görüntümüz bu şekle gelmiş oluyor. Şimdi burada bakın şu kıvrımı vereceğimiz için şurayı şöyle bir tane yine ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane ikili trabzanım vardı. Üzerine aldım. Şöyle giriş yaptım ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bu ikincinin üzerine sık iğne yapıyorum. Yine buradan bir tane geçene kadar sık iğneler ile devam ediyorum. 2, 3, 4. Bir tane de bakın bu tarafa geçeceğiz. 5 tane buraya sık iğnemi yaptım. Şimdi bu ortayı yine aynı şekilde 9 taneye düşürmüş olacağız. 9 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. Şimdi yine 5 tane buraya sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bunu da alalım içerisine. Şöyle tutunduralım. 5. Sonra yine ikili trabzan yapıyorum 2 tane. Ve bir tane sık iğne. Bir tane de böyle kenarına sık iğne yapıp bitiriyoruz. Evet ve diğer rengime geçiyorum. Bu ikili trabzanımın üzerine bir tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra arkadaşlarım 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birisi boş bıraktığım yuvanın içerisine. Birisi de hemen yanındaki ikili trabzanımın üzerine. Bu şekilde. Sonra araya 1, 2. 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve buraya geliyorum. Bakın son yere geldim. Şu şekilde bir tane de ikili trabzan buraya yapıyorum. Aradaki bu yeri sık iğneler ile geçiyorum. Diğer yere geldiğimizde yine üzerine aldım. Buraya bu defa bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. İçe doğru kıvrıldığı için arkadaşlarım, bakın şöyle olacağı için. Buraya bir tane yaptım. Şöyle de düşünebilirsiniz. Dış çerçevelere 2 tane, içlere bir tane yaptığımızı düşünün arkadaşlar. Öyle yapacağız. Şöyle 2 tane yine sık iğnemi yaptıktan sonra üzerine alıyorum ve 2 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra sık iğneler ile bitirip diğer rengime geçiyorum. Birinci sık iğnemi yaptıktan sonra yine üzerine alıp bu ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bu kısmını, yani 2 tanesinin üzerine yine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bu arada 2 bıraktığım boşluğa ise ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 ve 2. Daha sonra bir tane buraya sık iğnemi yapıp araya bu 9 tane olan yerime
ikili trabzanlarımı yapıyorum. Sonra yine aynı diğerinde yaptığımız işlemi buraya da uyguluyoruz. Bir tane sık iğne, iki tane ikili trabzan, 1 2 2 tane buraya sık iğne, sonra ikili trabzan yaparak bitiriyorum. Şimdi birinci sık iğnemi yaptım. İkinciyi de yapıyorum. Sonra buraya geldiğimde bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. İlkine sadece. Sonra buradan 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3. Sonra bu ikili trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arayı sık iğneler ile geçip diğer tarafı da aynı şekilde yaparak diğer rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane, üç tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane ikili trabzan ve sık iğneler ile bitiriyorum. Yine ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Bu bıraktığımız yer, iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Sonra ikisinin üzerine yine iki tane şöyle sık iğnemi yapıyorum. Ve buradan devam ediyorum. İkili trabzanlar yaparak diğer tarafa da aynı şekilde bu işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Buraya geldim. Şimdi iki tane sık iğne, 1 2, ara boşluğa iki tane ikili trabzan, 2, sonra bir tane buraya sık iğne, ikili trabzanımın üzerine, sonra ikili trabzanlar ile devam ediyorum. İki tane ve diğer rengime geçiyorum. Şimdi bu ikili trabzanımın üzerine yine aynı şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra iki tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2, sonra bir tane arkadaşlar şuraya ikili trabzan yapıyorum. Ve bakın şöyle bir kıvrım, şurayı yapıyoruz yani şu anda şuradayız. Buradan sık iğneler ile devam ediyorum.
Diğerine de aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Şimdi diğer rengime geçtim. Yine kenardaki yerimi yapıyorum. Sonra üzerine aldım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burada 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1, 2. Bu tek olanın sayısını 2'ye çıkartacağız. Bakın şuradayız. 2'ye çıkartacağımız için 2 tane buraya sık iğne yaptım. Sonra üçüncüye bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne ve ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Aradaki boşluğun hepsine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Buradaki ikili trabzan sayımız yine 11'e çıktı. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şöyle şimdi yine bir tane sık iğne, bu iplerimizi de alalım alta. 1, 2, sonra üzerine bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne bu tarafa yapacaktık arkadaşlar. Şöyle 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine devam ediyorum. 2 tane ikili trabzan sık iğnelerle bitiriyorum. Buraya bir tane sık iğnemi yaptım. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Boş bırakmıştım bir tane. Bu şekilde. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Diğerine de aynı şekilde 2 tane ikili trabzan yapıp sık iğneler ile bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, diğer rengime geçtim, bağladım. Buradan bir tane sık iğnemi yaptım, üzerine alıyorum, hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bunu arkadaşlarım şu şekilde sık iğne yapıyorum. 1, 2, 2 tane de buraya, bir sonraki sırada 3 tane yapacağımız için 2 tane daha devam ediyorum. 1, 2, yani kenardakini yaptıktan sonra 4 tane sık iğne yapıyorum ve geri kalan kısmını ikili trabzanlar ile devam ediyorum.
Şimdi buna 2 kaldı bakın. Yine 4 tane buraya sık iğnemi yapıyorum. 2 3 ve 4. Daha sonra normal kenar kısmını yaparak bitiriyorum. Diğer rengime geçtim gördüğünüz gibi ve kenardaki yapmam gerekenleri yapıyorum. 2 tane sık iğne. Daha sonra arkadaşlar buradan bir tanenin üzerine yine sık iğne yapıyorum. Şu kafamızı karıştırmasın. Evet. Şimdi buradaki ikili trabzanın üzerini tamamladıktan sonra hemen buradaki ikili trabzanımın üzerine gelen yere bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya 3 tane, geri kalanına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Bakın bir tanesini atladık bu tarafa doğru. Şu yeri yapabilmek için kaydırarak devam edeceğiz. Şimdi buraları yine sık iğne ile geçiyorum. Buraya geldiğimizde yine 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Daha sonra sık iğneler ile bitirip diğer rengime geçiyorum. Kenar kısmını yaptıktan sonra hemen buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3'ü artı 1 yani 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4. Buraya bir tane kalana kadar ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Evet, ikili trabzanlar ile geldim. Şimdi yine 4 tane sık iğne yapıyorum. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Daha sonra sık iğne ile bitiriyorum. Diğer renk ipime geçtim, bağladım gördüğünüz gibi ve birinci sık iğnemi yapıyorum buraya. Sonra bu ikili trabzanlarımın üzerine yine 2 tane yaptım. Buradan bir tane kaydırmak amaçlı şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 ve 3. Daha sonra yine buraları sık iğne ile devam ediyorum. Yine buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sık iğneler ile bitirip diğer rengimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, diğer rengime geçtim. Kenardaki bir tane sık iğnemden sonra şöyle 1 2 3'e çıktı bakın. Her defasında bir tane bu tarafa doğru kaydıracağız ve bunu arkadaşlarım 1'e düşüreceğiz sayısını. Şöyle 3 tane
Şimdi 4 tane ilerleyeceğim. 2, 3, 4. Yani aynı şekilde devam edeceğiz ve bunun sayısını 5'e çıkartacağız. Yani şu basamaklar 5 tane arkadaşlar, bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bu şekilde yapalım. Ve daha sonra bu kısmına geçelim arkadaşlar. Şimdi burada yine bir tane bu tarafa doğru devam edeceğim. 1, 2, 3, 4. Bu hep aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Daha sonra buradan alarak ikili trabzanlar yaparak diğer rengimize geçeceğiz. Onu da aynı bir alt sırada yaptığımız gibi yapacağız. Ve toplamda 5 tane olduğu zaman diğer tarafına geçeceğiz modelimizin. Evet, hemen o şekilde yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet, şimdi bakın şu şekilde 5 tane geldim. Sonunda bir tane kaldı arkadaşlar. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şöyle. Buraları yine her zaman yaptığımız gibi, yani aşağılarda yaptığımız gibi sık iğneler ile geçiyorum. Buraya arkadaşlarım yine devam ediyorum. Bakın bu 4 tane bırakmıştım. 1, 2 tane daha devam ediyorum. Bu son 2'ye geldiğimde hemen 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir tane kalanın üzerine yine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve sık iğneler ile bitiriyorum. Diğer rengime geçtim, bağladım. Birinci sık iğnemi yaptım. Daha sonra ikili trabzanlar ile geliyorum. İkili trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, tam bu, bakın 2 tane olan yere kadar geldim bu şekilde. Bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 2 tane sık iğne, 1, 2, araya bir tane ikili trabzan, yine 2 tane sık iğne, 1, 2, sonra bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne ve ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Bitirip diğer rengime geçiyorum. Bu bırakmış olduğum yere bir tane ikili trabzan yapıyorum.
2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 bu şekilde. Sonra üzerine alıp bunun bir tanesine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir görüntü oldu ve bir tane sık iğne, sonra bir tane ikili trabzan daha, 2 tane sık iğne, bir, sonra üzerine alıp boşluğa yine bir tane ikili trabzan ve yaptıktan sonra arkadaşlar sık iğneler ile bitirip diğer rengimize geçiyoruz. Şimdi ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Buraya geldiğimizde bakın bir tane vardı. İkisinin üzerine sık iğne yapıyorum. Daha sonra bu boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan aradaki giden, sonra bir tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, bakın hemen boşluk var zaten. Şöyle 1 2, sonra 2 tane buraya sık iğne yapıyorum. 1 2, bakın şu kıvrımı vereceğiz şimdi. Şuraya doğru şöyle dönecek arkadaşlar. 2 tane yaptıktan sonra ikili trabzanları ile bitirip diğer rengimize geçiyoruz. Yine sık iğneler ile geliyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. Yine bu ikili trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Sonra bir tane sık iğne, bir ikili trabzan, 3 tane buraya, 1 2 3 tane sık iğne, sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde sık iğneler ile bitirip diğer rengime geçiyorum. Diğer rengime geçtim, bağladım ve ikili trabzanlar ile geliyorum. Şimdi bunun üzerine sık iğnemi yaptım. Bu boşluğa 1 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum ve tekrar bir tane ortadan giden ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 tane de ikili trabzan yapıyorum bu boşluğa. Sonra sık iğne yapıyorum. İkili trabzanlar ile bitiriyorum bu sırayı da.
Diğer rengimi bağladım ve sık iğneler ile geliyorum. Buraya bir tane ikili trabzan, iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Yine ortadakinin üzerine sık iğne yapıyorum. Yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. İki tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sık iğneler ile bu rengimi de tamamlıyorum. Şimdi ikili trabzanlar ile buraya kadar geliyorum. Bu araya arkadaşlarım, buraya gelene kadar sık iğne ile devam ediyorum. Sonra bir tane araya ikili trabzan yapıp aynı şekilde buraya kadar sık iğne ile devam ediyorum. Yani 5 tane. Sonra ikili trabzanlar ile devam edip bitiriyorum. Diğer rengime geçtim. Sık iğneler ile geliyorum. Şimdi bunun üzerine yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu araya arkadaşlar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk baştaki başlangıç yerimize geri dönmüş oluyoruz böylelikle. 1, 2 ve 3. Arada 3 tanesinin üzerine yine sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Daha sonra sık iğneler ile bitirip diğer rengimize geçiyoruz. İkili trabzanlar yaparak geliyorum. Bu bizim aslında bu modelin son sırası. Bu kısımla tamamlamış olacağız. Şöyle üçünün üzerine yine sık iğne yapıyorum. 3 tane, 1, 2 ve 3. Aradaki boşluğa ise 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. İkili trabzanlar yaparak bitiriyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde modelimizi ortaya çıkarmış oluyoruz.
Şimdi bir sonraki sırada hepsini bu rengimizle sık iğne şeklinde geçiyoruz. Üstündeki sırada yani şuraya geldiğimizde ise hepsini ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde herhangi bir şey yapmadan şurayı oluşturuyoruz. Daha sonra tekrar en altta yaptığımız gibi, burada yaptığımız gibi bunun üzerine hepsini aynı şekilde diğer rengimizle sık iğne yaparak, yani krem rengi beyaz rengimizle sık iğne yaparak geçip daha sonra altta ne yaptıysak, yani şunu tersinden çevirin şöyle. Bu şekilde bunu buraya uyguluyoruz arkadaşlarım. Ve böyle güzel bir çalışma model ortaya çıkmış oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Şu görüntümüz. Bunu böyle çevirdiğimiz zaman bir üste uyguladığımız şekli de bu şekilde. Yani umarım anlaşılmıştır. Zaten kolay bir model, yani şey olarak kolay bir model. Ve sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Evet, bu videomda da size bu güzel modelin nasıl yapıldığını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en güzel, en değişik, en farklı örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.